Buğdayları düzgün istifleyin. Modona kadar bir sorun istemiyorum ona göre. Emrin olur beyim, meraklanma. Hüma hala, hoş gelmişsiniz. Sağ olasın Şahin. Sağ ol. Onca işinin arasında Moldova gidecek olan buğday ve zahireyi gemilere yükletirsin. Sağ olasın. Estağfurullah hala. Bizim gemilerimiz ticaretten önce hayra çalışır. Darülislam toprağını düşman pençesinden kurtarmışız. Bunlar ne ki? İskenderiye'de kalan eşyalarınızın hepsi gemiyle getirildi Hüma Hatun. Ama kaptan her kimseye ücret istemezmiş. Hüma Hatun'un emri yeter demiş. Allah Allah. Kimmiş ki bu kaptan? Benim. Şahsına. Eşyalarınızı getiren geminin kaptanı benim Hüma Hatun. Senin ne işin var burada? Ha? Ne işin var burada? Geldi mi o Şahbaz iti de? Nerede o? Ha? Abi bir sakin ol. Ben tek geldim. O yok. Bana abi deme. Bana abi deme. Unuttun mu senin abin Şahbaz? Unutmadım arkamdan çevirdiğiniz dolapları. Abi ben de ona uydum. Ama pişman oldum. Bak işimde gücümdeyim artık. Sen de Şahbaz gibi iki yüzlüsün. Yutmayız biz bu pişmanlık dümenini. Şimdi al voltanı, derhal git buradan. Şahin, İzabel. Durun. Sakin olun. Evvela yaptığın cömertlik için teşekkür ederiz. Sağ ol. Şimdi de bakalım. Şahbaz'la yollarını niye ayırdın sen? Abimin ailemizi büyütmek için çabaladığını sanırdım. Meğer hepimizi kullanmış. Sonradan anladım. Anlayınca da bütün bağımı kopardım. Şimdi nerede ne yapar bilmem. Şeytan görsün yüzünü. Çevirdiği her şeyden haberin vardı. O zaman anlayamadın mı kötülüğünü? Niyeyse sonradan aklın başına gelmiş. Bu kadar güvendiğim abimin kötü olduğunu nasıl anlayabilirdim İzabel? Bak, senin kardeşin de düşman casusu çıkmış. Sen farkına varabildin mi? Beni en iyi sen anlarsın. Elimde küçük bir gemim kaldı. Onunla iş ararım deryalarda ama kimse iş vermez. Sığınacağım bir liman, gideceğim bir yer de yok. Belki beni affedersiniz diye size geldim. Son çaremsiniz. Bana limanda bir yer verseniz, demir atacak bir yer verseniz bile yeter. Gemimde yaşar giderim ben. Fetihle mamur ettiğimiz yere şerrini getirme. Git geminde yaşa. Yani buradan uzakta. Anladın mı? İzabel. Bizim nice can düşmanımıza aman verdiğimiz bilinir. Bu kızı da pişmanlığıyla bırakacak değiliz. Nala. Bu topraklarda törenin hükmü geçer İzabel. Töre ne emrederse o olur. Öyle gemilerde falan yaşamakla olmaz. Sana da bir yer tahsis ederiz, orada yaşarsın. Allah sizden razı olsun.
Bundan sonra emrinize amadeyim. Önce ağabeyinin elini öp de gönlünü al. Öpeyim abi. Şahsenem, sen benim kardeşimsin. Canımdan cansın. Zor zamanında sana sırtını dönemem. Bu konuştuklarını dinledikçe çocukluğun geldi aklıma. Doğduğun gün en mutlu olduğum gündü. Madem burada yeniden doğmak niyetindesin, o zaman bir daha hata yapma ki. İçimdeki Şahsenem'i bir daha öldürme. Hadi bakayım. Bir daha beni utandırma. Oruç, bu Gabriel önceki düşmanların hiçbirine benzemez. Akdeniz'in en güçlü adamlarından. Bir emriyle Hristiyan korsanları bile etrafına toplayabilir. Bizimle derdi nedir bunun? Niye maziden derin bir intikam varmış bize? Vakti gelince öğrenecekmişiz. Bakalım ne çıkacak altından. Hani Levita adasını almak için anlaşmıştın onlarla? Hani Endülüsleri oraya yerleştirecektin? Yeni Moğdan komutanı kovmuş sizi adadan ha? Kimsenin bizi adadan kovduğu yok. Anlaşmayı bozmuş kendince. Aramızda bir ahitleşme vardır. O ahdin peşinden gitmesini biliriz biz. Bırak bu beyhude lafları. Adayı alacağını söyledin. Endülüsleri oraya yerleştireceğini söyledin. Devlet de sana itimat etti. Ama senin verdiğin bütün sözler havada kaldı. Adayı almak için gidip kafirlerin karşısından geri dönmüşsün. Bu meydanı düşmana bırakmak demektir. Bu boyun eğmek demektir. Sen bu işi beceremedin Oruç. Endülüslü mazlumları o adaya yerleştirmek bizim namus sözümüzdür. Hiçbir düşman bizim namus sözümüzü çiğneyemez. Hiçbir kimse de bizim namus sözümüze el koyamaz. Ahdini düşmana kabul ettiremedin. Şimdiden geri döndün. Daha nasıl alacaksın kaleyi ha? Yedirirler mi sana? Geri çekilişin vazgeçmek değil. Aksine Gabriel'in oyununa karşılık vermek içindir. Bugünden tezi yok. Ahdimizin yerde kalmadığını, o adanın bizim olduğunu onlara göstereceğiz. Bu ada meselesi Osmanlı-Venedik barışı bozulmadan hallolmalı. Eğer barışı bozacak bir şey yaparsan bunun bedeli çok ağır olur. Rodos'ta zaferi ezimete çevirenlerden. Kelemez kuşatmasında düşmanla anlaşmak isteyenlerden öğrenecek bir şeyimiz yok bizim. Biz ilmi siyasetin de, kılıcın da ne vakit konuşacağını iyi biliriz. Hadsizlik yapma! Biz adayı alamayınca sana gün doğdu öyle mi? Ama merak etmeyesin. Güneşini tez batıracağız. Kemal Reis'le Levita Adası'na ilk çıkanlardan biri de benim. Oradaki mescide ellerimle taş koydum. Orayı dün nasıl Kemal Reis'le Darülislam yaptıysak, bugün de Oruç Reis'le yurt yapmasını biliriz. Sen payitahta çıkana kadar müjde çoktan ulaşmış olur, merak etme. Bu ada meselesi hallolmadan hiçbir yere gitmiyorum. Adayı almak için bir hareket ettin ama başaramadın. Eğer tez vakitte adayı almak için gerekeni yapmazsan vazifeyi elinden alırım.
Gabriel'in yaptığına karşılık o odadan vazgeçmediğimizi göstermemiz gerek. Yoksa bir daha o odayı almamıza fırsat vermezler. Namus sözümüzde, itibarımız da yerle yeksan olur. Adaya çıkarma yapıp varlığımızı göstermeye başlayalım. Bugün bu kararlılığı meydana koymazsak daha da yapamayız. Evvela o mescidi inşa etmeye başlayacağız. Böylece adanın bizim olduğunu göstereceğiz. İlyas, sen de gerekli miktarda asker gönder adaya. Emredersin ağareis. Güle Topuk, Bülbül. Siz de gönderilen askerlerin başında durun. Gabriel bunu öğrenince saldırı yapabilir adaya. Diyorsun, barışı ilk bozan taraf biz olmamalıyız. Yoksa bunun cezası çok ağır olur. Adaya saldırı verirse nerelerden adaya çıkacağı bellidir. Bizim askerlerimiz de çıkarma yapacakları yerde gizlice bekleyecekler. Onlar çıktıkları anda üstlerine binip onları indireceğiz. Böylece barışı bozmanın bedelini de biz değil, o ödeyecek. Ben de Modon taraflarına keşif için gözetleme gemisi göndereceğim. Eğer saldırı yaparlarsa adadaki askerlerimizi evvelden uyaracaklar. Çizdiğim bu Levit haritasında askerlerin gizlenebilecekleri yerleri işaretledim. Onların orada gizlendiklerini Gabriel'in ruhu bile duymaz. Saldırıya başladıkları zaman aniden tepelerine çöker, aslanı kediye çevirirsiniz. Levita Adası için ilmi siyaset devri bitti. Bundan gayrı kılıçlarımız konuşacak. Adaya diktiğimiz kılıcımızın önünde ya baş eğecekler ya da baş verecekler. Maşallah. Hepsi tam isabet. Bugünlük bu kadar pusat eğitimi yeterli. Yarın sabah ezanından sonra medresede şifa eğitimi vereceğim. Şimdilik istirahat edebilirsiniz. Sağ olasın. Sağ olasın. Kolay gelsin. Kelemez'deki hatunların başı sizsiniz sanırım. Peki ehil olsanız gerek bu işlerde. Öyle. Eğer sen de talim alacaksan yarın gel başla küçük kız. Yeterince büyüğüm. Hem de sizin gibi çok kişinin pusatını devirecek kadar. Aferin. Kılıcı çekişinden belli eğil oldun. Yetiştirdiğim kızlar kadar varsın. Onlardan da iyiyim. Vuruşunca daha iyi anlarsın. Kimsin sen? Adın ne senin? Şahsenem. Adını daha önce duymuştum. Sen o Şahbaz itinin kardeşisin. Kılıç Bey'in kızı, Şahin'in kardeşi Şahsenem. Evvela çarpışacağın düşmanın kim olduğunu iyi tanı. Tabii iyi bir komutan olmak istiyorsan. Demek Hızır'ın sevdalı olduğu kız bu. Sen benim dostumu öldürdün. Ben de senin sevdiğin kızı öldüreceğim. Saldırıya hazır olun.
Deli Pablo'nun dehşeti bütün Kelemez'i saracak. Hızır'a çektirdiğim çileyi 7 deniz duyacak. Saldırın! Ben kızı korurum. Siz bitirin işlerini. Biraz sıkacaksın işine. Oku çıkarmam lazım. Niko, yaralı hatunları Darüşşifa'ya götür. İyi misin? Elleriniz hem düşerken tuttu hem de yaramı bastırdı. Daha iyi olmamıştım. Çok sağ olun. Eyvallah. Kahretsin! Adamımızı yakaladılar. Hemen kaçalım buradan. Kim gönderdi seni? Gabriel mi? Kaptan Pablo'dan emir alırız biz. Bu size sadece bir uyarıydı. Kelemez'de onun dehşeti esecek. Seni de ölmekten beter edecek Hızır. Bu Kaptan Pablo İspanyol korsanı. Endülüsçüleri köle pazarında satan bir şerefsiz. Onları kurtardığımız için peşimize düştü demek ki. Nerede bu Pablo? Söyle bakalım. Ecel gibi peşinde. Teker teker kırarım kemiklerini. Nerede Pablo? Söyle bakalım. Buradaydı. Ama gitmiştir çoktan. Sahilleri tutup her tarafa haber salalım. Bir an önce yakalayalım şunu. Meryem, siz burada kalın. Yurdumuzu basmak neymiş onları gösterelim. Haydi. Haydi! Gemiye bir açılmamız lazım. Hemen! Pablo! Hızır! Hatunlara saldırıp kan dökmenin bedelini ödeteceğim sana. Cesedin çıkacak bu adadan. Bizden kalabalık var kaptan. Hemen gemimize kaçalım. Gemiye.
Kız koydu belli ki gemileri. Varmadan tez yetişelim. Haydi! Korkma Pablo. Düşmanın değil, dostunuz senin. Kimsiniz? Senyor Marco Gabriel gönderdi bizi. Sana yardım elini uzatıyor. Yalan söylüyorsunuz. Yalan söyleyene kadar seni öldürürdük çoktan. Bize inanmalı ve bizimle Modon'a gelmelisin. Bak, Hızır seni yakalamak üzere. Gemime bineceğim. Hızır bana yetişemez. Bak bakalım artık gemin var mı? Vaktimiz çok az. Kurtuluşun için son şansın bu Pablo. Seni kendi gemimizle götüreceğiz Modon'a. Yoksa öleceksin. Pablo ne yana kaçtı gördünüz mü Leventler? Şu tarafa doğru gitti. Biz de sizinle gelelim. Eyvallah. Pablo'nun gemisi nerede? Pablo'nun gemisi sizde. O başka gemiyle kaçtı. Hangi gemiyle? Marco Gabriel'in gemisi. Pablo'yu kurtardılar. Bunlar onun adamları. Çoktan açıldı onlar. Artık yakalayamazsınız. Biri bize ait olan adayı gasp etmeye çalışır. Diğeri yurdumuzu basıp kan döker. Sonra ikisi birleşir. Düşmanlar çoğaldı. Savaş büyüdü. Artık bizim de harekete geçme vaktimiz geldi. Yaralı kadınların vaziyeti nasılmış İlyas? İyiymiş ağam. Ama bu saldırı can götürmese de emniyetimize, itibarımıza darbe vurdu. Yurdumuzun göbeğinde gölgemize kağıt sunların kanını döktüler. Demek Gabriel ile Pablo bir olmuş ha? Alemi cihanla bir olsalar bunu yanlarına bırakmam. Ama evvela bu gaflete düşen gafillerin hesabını keseceğim. Sen bu şehrin gümrük eminisin. Bütün kıyıların güvenliği senden sorulur. Nasıl olur da bir korsan gemisi yanaşır buraya? Tüccar gemisi zannettik Oruç Reis. Tüccar gemisiyle korsan gemisini ayırt edemeyecek kadar ahmaksın öyle mi? Mesih Paşa da senin gibi bir ahmağı tutmuş, gümrük emini yapmış. Ya sen? Sen bu şehrin subaşısın. Emniyetinden sorumlusun. Korsan şehrin içine kadar girip hatunlarımızı nasıl yaralar? Farklı kılıkta girmişler reis. Senin vazifen onları teftiş etmek. Bunu da yapamadıktan sonra yaptığın işi eşekler de yapar. İkinizi de vazifenizden azlettim. Ne diyorsun sen reis? Bizi Mesut Paşa tayin etti buraya. Biz sadece ondan emir alırız. Ben bu şehrin muhafızıyım. İstediğimi tayin eder, istediğimi azlederim. Sen kimsin de benim emrimi tanımazsın gafil? Defolun gidin gözüm görmesin sizi. Haydi! Herkes gözünü dört açacak. Gözünü dört açmayanın gözlerini oyarım.
Düşman bir olmuş, 4 koldan üzerimize gelir. Bir daha böyle bir gafleti affetmem. Haydi! Herkes vazifesinin başına. Haydi! Paşa'nın koyduğu askerleri azlettik. Şimdi ne yapacağız ağam? Bundan böyle adada kendi adamlarımızı vazifelendireceğiz İlyas. Kimseye bırakamayız bu işi. Zira bu savaş bizim savaşımız. Nesi Paşa bir çirkeflik yapacaktır mutlaka. Kim ne yaparsa yapsın, gereken cevabı alır. Kelemez muhafızı benim. Benim kimi tasdik edersem onlar vazifeli olur. Sen de hazır ol aslanım. Kelemez'de vazife alma vaktin geldi. Akşam vazife tayini yapacağım. Şahin buradaysa o da gelsin. Bundan gayrı Kelemez'de ona da ihtiyacım olacak. Emredersin ağabeyiz. Sükunet devri bitti aslanım. Venedik'le savaş kapıda. Levita adasını alıp Gabriel'e haddini bildirene kadar hiç kimseye rahat yok. Bunu herkes böyle bilsin. Nihayet Oruç ağam Kelemez de sana bir vazife verecek. Çok heyecanlıyım İlyas. Çok şükür Esma. Hem Oruç ağam kardeşi dururken başkasına vazife verecek değildi ya. Sence hangi vazifeyi verir? İşte Esma'm gümrük eminiyle subaşını azletti. İkisinden birisini verecektir muhakkak. Gümrük emini İlyas. Kulağa pek görkemli gelmedi. Kelemez subaşısı İlyas. Kelemez subaşısı. Şehrin bütün emniyetinden sorumlu. Emrinde askerler. Subaşılık sana çok yakışacak İlyas. Hayırlısı neyse o olsun. Başımız gözümüz üstüne. Hadi. Basma. Hoş geldin abla. Seni böyle sağlıklı gördüğüme çok sevindim. Venedik aslanı Marco Gabriel. Hayatımı kurtarmış olsan da burada olduğum için hiç memnun değilim. Ben olmasaydım Hızır seni çoktan öldürmüştü. Öyle mi teşekkür ediyorsun Pablo? Sen hiçbir şeyi karşılıksız yapmazsın. Ne istiyorsun benden? Söyle. Bak Pablo. Akdeniz'de Türklerle büyük savaşımız başlıyor. Ama önce Levita adasını almamız gerek. Bunun için benim yanımda, benimle birlikte olmanı istiyorum. Ben İspanyol korsanı Deli Pablo'yum. Hiç kimsenin emrine girmem. Hele Venediklilerin hiç. Ben sana emrime girme dedim Pablo. Ben sana yanımda ol diyorum. Yanımda. Sen Hristiyan korsanların en büyüklerindensin. Eğer yan yana gelirsek diğer Hristiyan korsanları da yanımıza alır. Büyük Haçlı Birliği'ni kurarız Akdeniz'de. Ve onlardan odalar, altın, köleler, istediğimiz her şeyi alırız Pablo. Bana böyle Hristiyan nutukları atma. Çünkü umrumda bile değil. Beni bu laflarla yanına çekemezsin. Sen buraya Endülüslüler için geldin. Öyle değil mi Pablo?
Ama tek başına onlara karşı bir şey yapamazsın. Seni ezerler. Ama birlik olursak güçleniriz. Endülüsleri ellerinden alırız. Sen de onları köle olarak satıp zengin olursun. Ayrıca Levita adasını alırsak oradan da pay veririm sana. İstediğin gibi büyük bir korsan üssü kurarsın. Türk adalarını yağmalar, Türk gemilerini vurursun. Ama Modon Türklerle baş edebilecek kadar güçlü bir yer değil. Böyle bir yere neden bütün gücümü sarf edeyim ki? Güçlü değildi. Ama artık öyle değil. İşler değişti Pablo. Değişti. Yarın çok büyük bir filo geliyor buraya. Hayal edemeyeceğin kadar büyük bir filo Pablo. İçi silah, yiyecek, asker ve altınla dolu. O filoyla güçlenip Türkleri ezeceğiz. İşte bu filo beni ikna eder. Eğer Modon bundan sonra daha güçlü olacaksa artık benim de bütün gücüm Modon'un yanında olacak. Tam. Değil Pablo. İşte bu. Pablo'yu Gabriel'in adamları kaçırıp Modon Adası'na götürdüğüne göre bunlar kesin birleşeceklerdir. Bu da düşmanlarımız kuvvetlendi demektir. Gayri Hristiyanlar Akdeniz'de birleşmeye başladılar. Büyük savaşın patlaması yakındır. Gayeleri yalnız bizi çökertmek değildir. Bütün Müslümanları Akdeniz'den temizlemektir. Akdeniz'e hakim olmak demek, Anadolu'ya, Şam'a, Mısır'a, Kudüs'e, bütün Müslüman topraklarına hakim olmak demektir. Cihanın en büyük ticaret ağı da Akdeniz üzerindedir. Bunların asıl gayeleri bu ticaret ağını ele geçirip bizi sömürmektir. Türkleri Akdeniz'den silersek Anadolu'dan Mısır'a kadar bütün topraklara hükmederiz. Dünyanın en büyük ticaret ağı da Akdeniz'de dönüyor. Yani dünya gücü olma yolu Akdeniz'de. Bunu asla Türklere yediremeyiz. Asla Pablo. Akdeniz hakimiyetinin en kilit noktalarından biri Menteşe Adaları dediğimiz 12 adalardır. 12 adaların hakimiyeti bizde olmadıkça Anadolu'da, Akdeniz'deki hakimiyetimiz de tehlike altındadır. Bu yüzden 12 adaların en mühim kolu Levita'yı bir an evvel ele geçirmemiz gerekir. Levita ve 12 ada bizde kaldığı müddetçe Akdeniz'in kilidi de elimizde demektir. İşte bu yüzden Levita adası çok önemli Pablo. Orayı canımız pahasına korumamız gerekiyor. Barış, işin görünen kısmıdır. Biz her ne kadar ilmi siyaset icabı gerekeni yapsak da geriye tek bir yol kalmıştır. Savaş. Barış'ın zamanı artık geçti. Türklerle aramızdaki hükmü artık tek bir şey belirleyecek. Kan. 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 Artık Kelemez'de daha sıkı nizam almamız icap eder. Şahin, bu zorlu vakitte sana Kelemez'de ihtiyacımız vardır. Ticaret gemilerini adamların işletsin. Sen gel, Kelemez'de gümrük emini ol. Bütün sahillerin güvenliği senden sorulsun. Giren çıkan herkes senden sorulsun. Ticaret
barış zamanı lazımdır. Madem savaş kapıda, o vakit ben de üzerime düşeni yapmak isterim. Eyvallah. İlyas, seni de Kelemez'in subaşısı yaptım. Bundan gayrı Kelemez'in güvenliği de senden sorulur. Sakın ola kardeşimsin diye rehavete kapılmayasın ha. Yüzünü kara çıkarmayacağım ha reis. Gemilerimizin reisi yine sensinizdir. Biri de bizim derya kılavuzumuz ve istihbarat reisimizdir. Antoine, sen de benim kaptanım olarak benim yanımda olacaksın. Destur! Mesih Paşa Hazretleri. Benim tayin ettiğim subaşı ve gümrük reisini azletmişsin. Ne cüretle? Vazifemin salayetiyle Kelemez'in muhafızı benim. İstediğim adamı vazifeye getirir, istediğim adamı azlederim. Sen adamların gafillik etti, ben de kovdum. Kimseden icazet alacak değilim. Sen muhafız olabilirsin ama devletin paşası benim. Benim tayin ettiğim adamları vazifelendirmek zorundasın. Senin yanında gerekli vazifelere gelebilecek liyakata sahip adam yok. Kimler bu vazifeye layıkse hepsini getirdim. Şimdi bize müsaade. İstişaremiz mühimdir. Bu vazifelere layık bir adamım var. Onu getirdim. Şahbaz. Emredin Paşa Hazretleri. Şahbaz Bey, 7 deryaya nam salmış bir denizcidir. Onu gümrük emini yaptım. Biz gafilleri kovduk. Sen hainleri içimize sokarsın öyle mi? Bu işte Kelemez'de değil vazife. Mezar toprağı bile vermem. Ne hainliği görülmüştür ha? Sadece o Martin yüzünden kapışmışsınız. O da casus çıktı zaten. Aranızdaki meseleler sizi alakadar eder. Hepsi de İskenderiye'de kalmıştır. Bu herif Karabay'la bir olup hem bizim hem de Osmanlı'nın aleyhine nice hainlikler yaptı. Pietro'yla bir olup bize nice düşmanlık etti. Daha ne yapsın? Ben de şahidim. Bunun Pietro'yla işbirliği yaptığını. Neler çevirdiklerini iyi biliyorum. Sen de bir zamanlar Pietro'nun adamıydın değil mi? Ama şimdi buradasın. Demek ki hata yapan affedilir. Biz de Şahbaz'ı affettik. Ve vazifeye layık bulduk. Karabay'ın çanağından yerken onun iti olarak avlardın. Şimdi de paşamın kapı iti olarak mı geri döndün? Senin arkanda alemi cihan olsa seni geberteceğimizi bilmez misin? Lafını bil de konuş. Senin karşında Osmanlı'nın yüce gölgesine sığınmış bir devlet vazifelisi var. Sen kimsin ki? Devletin vazifelisi olursun. Çakal! Senin gibi sırtlanlara mı kaldı bu devletin gölgesi? Piri! Siz kendiniz yetmezsiniz. Bunun gibi çakalları doldurursunuz devlete, öyle mi? Bu devlet kimsenin babasının çiftliği değil. Piri haddini bil. Devlet görevlisi olmana da,
Kemal Reis'in yeğeni olmana da bakmam. Günah benden gider. Siz Kemal Reis'in adını besmeleyle alırdınız ağzınıza. Gölgesini görseniz titrerdiniz. Şimdi meydan size kaldı ya, böyle konuşun. Ama Kemal Reis de, onun gibi kurtlar da bir gün meydana inince çakalların akıbetini göreceğiz. Bu itin Kelemez'de yeri yoktur. Meseleyi daha fazla uzatma paşa. Eğer diretirsen devletin paşasını karşına alırsın. Düşmanlar karşımızda birleşmiş. Sen kendi aramızda tefrika çıkarmakla tehdit edersin beni. Bu nasıl devlet adamlığıdır? Sen nice düşmanları aman diledikleri için affetmedin mi ha? Biz de Şahbaz'ın ne kabahati varsa affettik. Şimdi de hakkımız gereği vazifeye tayin ederiz. Tecrübesi münasiptir. Eğer karşı gelirsen devletin paşasına karşı geldin demektir. Eğer bir tefrika çıkarsa da sen yapmış olursun. Biz yine düşmanla baş ederiz ama sen düşeceğin vaziyeti düşün. Düşman karşımızda bir olmuş. Sırf kendi içimizde tefrika çıkarmayayım diye kabul ederim. Ama bu yapılanı da unutmayacağım. Bu it gümrük eminidir. Kelemez'in su başlığına da Şahin'i tayin ettim. İlyas'ım, sen yine benimlesin. O zaman el birliğiyle... Kafanı kesmeden defol huzurumdan. Defol!
Che lesa, elle, barbar.